arkadaşlar. Bugün Ee, size Mirai Nikki'yi tanıtacağız, inceleyeceğiz. Diğer adıyla Gelecek Günü. Evet. Şimdi öncelikle biraz animeden bahsedelim. Animenin türü aksiyon ve gerilim arasında gidip geliyor. 2011 yılında yapılmış. 26 bölüm sayısı var, o yüzden de kısa sayılır. Zaten aynen. Bir de hani çift sezon olarak bölünmüş sayılmaz tam olarak. O yüzden hani hepsini bir arada çıkarttılar. Şimdi konuya mı geçelim? Konu olsun, evet. Tamam. Şimdi konusuna bir giriş yap önce sen. Tamam. Şimdi Yukiteru Amano diye bir lise öğrencimiz var. İşte bu böyle hani insanlara bakıp gözlem yapıyor ve sürekli telefonunda bir tane günlüğü var. Sürekli gördüğü şeyleri yazıyor. Çok gözlemci olan bir insan yani. Ve hiçbir arkadaşı yok. Zaten çok içine kapanık biri. Hani ailesiyle bile pek bir ilişkisi yok. Başka Yuki hakkında pek bir şey demeyelim herhalde. Yani anime gençliği zaten hani nasıl biri olduğunu, neler yaptığını falan anlıyorsunuz az çok. Bir de bunun sınıfında Gasai Yuno diye zaten hani bunu artık biliyorsunuz. Evet, ana yani. karakterlerden. Yandere tanımının şeyi bu. İşte öyle bir kız var. Yuki'yi çok seviyor, hani artık sapık. Hatta böyle bu gelecek günlüğü olayından önce işte benimle evlenir misin falan diyor. Bu arada spoiler olacak hani. Evet, buraya da bir böyle Anlamışsınızdır zaten. spoiler koyalım. Evet, tamam devam. Sonra işte Yuki öğreniyor ki hani gelecek günlükleri diye bir şey var ve kendisi günlüğünden geleceği görebiliyor. Deus diye bir tane tanrı var. Toplam 12 kişinin gelecek günlüğü var. Hepsinin farklı özellikleri var bu günlüklerin. Ve bu böyle bir oyun gibi. İşte örnek olarak mesela Minene adlı karakterin kaçış günlüğü var. Yuki'ninki çevresindeki olayları görmesini sağlıyor 10 dakika aralıklarla. Sonra Yuno'nunki Yuki'nin geleceğini görmesini sağlıyor. Başka bu bir tane çift var. Bunlar bunların neydi? Çiftinki. Keselim burayı. İşte, evet böyle. Bu oyuna göre de son hayatta kalan Tanrı oluyor, Deus'un yerini alıyor. Çünkü Deus hani artık yaşlanmış. Hatta yanında bir tane gıcık bir şey var, onun adını hatırlamıyorum şu anda. Hiç sevmiyorum, nefret ediyorum. Hatta o Yuno böyle Yandere falan herkesi öldürüyor. Hatta bir ara Yuki'yi falan da öldürecek. Kız Yuno'nun kazanmasını istiyor. Deus Yuki'nin kazanmasını istiyor. Evet. Hatta de söyleyeyim hani Yuno Burada bir bayağı büyük bir plot twist var. Yani animenin en büyük plot twistlerinden bir tanesi. hatta bunu öğrenince böyle artık diyorsun. Oha. Bu şöyle bütün bu tanrı olan kişinin farklı dünyalar yaratabilme özelliği olduğu için şöyle şimdi olay akışı şöyle Yuno Yuki'yi sevdiği için ama onunla konuşmaya cesaret edemediği için her seferinde Yuki de dahil herkesi öldürüyor. Tanrı oluyor, ikinci bir dünya yaratıyor. Ve bu dünyaya gidip kendisini öldürüyor ve kendisinin yerine geçerek tekrar Yuki'yi elde etmeye çalışıyor. Sürekli öğreniyor gibi. Hani söyle, bir kere dünya yaratıyor, gidiyor kendisini öldürüyor, kendisinin yerine geçiyor. Yuki'yi elde edemezse veya Yuki'yi bir hatasından dolayı öldürürse tekrar herkesi öldürüyor, tekrar hatta var, bir tane oluyor. sahnesi var. İlaç hapla intihar etmeye çalışıyor. İkisi birlikte Evet. hani. İkimiz de ölelim, kimse olmasın. Sonra Yuki ölüyor, Yuno ölmüyor. Ondan sonra da tekrar dünya yaratıyor, tekrar. Evet, bu şekilde sürekli devam ediyor bu. Ta ki bu karakterlerden bir tanesi olan Akise bunu öğrenene kadar. Akise öğreniyor. Hatta Akise ilk başlarda benim de gelecek günlüğüm var falan diyor, sanıyorsun. Vay, bunu da varmış. Anlıyorsun ki herif o kadar akıllı ki olayı çözmüş, yalan söylüyormuş en başından beri. O yüzden ben çok şaşırmıştım, o yüzden çok Dedektif severim. günlüğüm var falan diyor da aslında yok yani bir şey. Ondan sonra tabii Yuno bunu öldürüyor. Of, o sahne çok kötüydü ya. Bayağı üzücü zaten. Söyleyemiyor ya, günlüğe yazıyor telefonu çok deliydi. Tamam, şimdi devam edelim. Konuşamadım. Animenin negatif ve pozitif yönleri. Bence negatif az, hani negatif yok gibi ama birazcık hani fikirleri açık olmanız gerekiyor. Evet, hani şöyle bir negatif bir yanı olabilir. Tam negatif sayılmaz aslında ama şöyle bir yönü var. Eğer çok fazla fikirleri açık biri değilseniz, çünkü hani burada nasıl desem din açısından ya da LGBT açısından çok fazla öğeler bulunduğu için
Yani biraz arka planda bırakılıyor ama hani bütün hikaye akışı açısından çok önemli detaylar bunlar. Öyle şey insanlar var ya. Bilmiyorum. Öylesiniz izlemeyin yani böyle. Ay efendim ben bunu çekemem falan diyorsanız. Hani Death Note'da olduğu gibi. O yüzden öyle. Ama Bir de hani böyle psikopat karakterler var. Hani Evet, gidip evet. kesiyorlar herkesi. Kana dayanamıyorsanız da pek tavsiye etmem. kan çok fazla var zaten. Ama hani izleyecekseniz hani bunu göze alıp izlemeniz gerekiyor. Ama onun dışında aşırı sürükleyici bir seri. Hani böyle 2-3 Yani- günde bitirirsiniz durmadan. Çizimleri 2011 yılında çıktığı için hani yılına göre gayet güzel. Konusu da zaten çekiyor kendine. Hani plot'u öğrenince daha da böyle şey oluyorsun ama plot'a kadar o bekleme süresi olur böyle öğrenene kadar biraz seni yoruyor hani böyle ne olacak falan diye. O belki de kendine bağlı bırakıyor yani izlemek istiyorsun sürekli. Son olarak ne diyelim? Hani eğer hani izlemenizi gerçekten tavsiye ederiz. Çünkü hani sizde bayağı geri dinleyecek bir anime. Evet, benim de en sevdiğim anime. O zaman bu da bu kadar olsun. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.